Bugün de kanatçılarla aramızı bozacağız. Uzun zamandır kanatçı Ayaz'ın tarifini yapar mısın diye soruluyordu. Burada yarım kilo kanat var. Hem çift kemikli hem tek kemikli. Birebir hemen hemen aynısını yapacağız. Bu tarifte olması gereken 2 tane baz ürün var. Bir tanesi mutlaka ama mutlaka tuz. Eğer deniz tuzuyla yaparsanız çok daha lezzetli olur. Şöyle 1 yemek kaşığı, hatta biraz daha koyabiliriz. Şöyle deniz tuzu, bakın oda sıcaklığında su, hatta soğuk su olursa daha iyi olur ama kesinlikle sıcak su olmaz. Burası 400 mililitre. Şöyle bir tane koyalım. Yeterli değil. Bir 400 daha. 800. Hiç kafanızı takmayın oranlara. 1 litre 200 gram oldu. Ben size evde yapılabilecek en kolay şekilde gösteriyorum. Esasında salamura tarifini, tavuk tarifini çok detaylı. Bundan 5 sene önce çekmiştim. Yemekler Senden Çengel. Salamura tavuk yazarsanız izleyebilirsiniz. Yani 5 sene önce yaptığımız tavuk tarifi esasında bu. Bir iş yeri için menü yapıyordum. O zaman çekmiştim yaparken. Şimdi bakın. Şeker, fakat burada anlaştık değil mi? 2 ürün mutlaka olmalı. Su ve tuz. Bu ikisi varsa salamura yapabilirsiniz. Bundan sonraki her şey lezzetlendirmek adına. 1 litre suya 1 yemek kaşığı şeker. Daha sonra şöyle karıştırıyoruz. Esasında salamura tekniği tavuğun bozulmaması için eskilerin yaptığı bir taktik. Fakat daha sonra lezzetlendiğini fark edince ustalar, şefler, aşçılar salamura tekniğini lezzet için kullanıyorlar. Bugün biz de lezzet için kullanıyoruz. Tuz eridiği anda tavukları hiç çizik atmadan, hatta tek kemik yapacağım. Şimdi burada isterseniz kapatıp yolunuza devam edebilirsiniz. Bu kadar yeterli. Ama diyorsanız ki Koray, ben bunu lezzetlendirmek istiyorum. O zaman varsa elinizde tane karabiber. Yine kaşıkla yapalım ki herkes yapabilsin evde. Şöyle yarım yemek kaşığı karabiber. Eğer varsa evde, artık bunları bulunduralım zaten. Kişniş. Kişniş ağırlaştırır yalnız, dikkat edin. Şöyle 1 yemek kaşığının ucuyla kişniş. Biberiye, kekik, ben bunları camın önünde, toprağın içinde yetiştirdiğim için her zaman elimde bulunuyor. Şimdi burada bunları, limonları da hemen içine, hatta biraz da sıkabiliriz şöyle az bir şey. Evet. Karıştır. Şöyle bir karıştır. Şöyle bir karıştır. Bütün hepsi iç içe girsin. Daha sonra kapağını kapatıyorum. Hemen dolaba. Kanatlar tam 1 gecedir bekliyor. Zamanı olmayan 4 saat bekletirse bu miktar için yeterli olur. Hemen şunu alalım. Bak, 1 gecedir bekliyor. Tamam mı? Tam 1 gecedir. Suyun rengini görüyor musunuz? Herhalde gözüküyor. Bunu hemen süzeceğiz. Tavuk kullanacağımız için kesme perdesi kullanalım. Tavukları kuru istiyoruz. Bakın tavuklar nasıl beyazlamış, görüyor musunuz? 2 tane, hatta 3 tane olsun. Bir tane tek kemikli, bir tane çift kemikli. Hemen kuruluyoruz, tamam mı? Tavukları kurulayın. Kuruladıktan sonra bunu tek kemik yapmak istiyorsanız aynı Ayaz gibi şöyle çevirin. 2 kemiğin ortasını bulun. Daha sonra bakın aynen böyle kesin. Kolay, bu kadar mı? Bu kadar. Çekeceksiniz. Bakın kemik çıktı, yerken çekeceksiniz, gelecek. Şu bir tane daha gösterelim. Derili tarafından değil, arka tarafından. Tam 2 kemiğin ortasını buluyorum. Bakın. Kesiyorum, görüyor musunuz? Tek kemiğe gelince bunu da bak, görüyor musun çizikleri? Artık sosunu yapmaya başlayabiliriz. Salla salla. Düşeş.
Yine haşta kaybediyoruz. Şaşırdınız mı? Tabii ki hayır. Şimdi sarımsakları şöyle gelişi güzel. Hemen ne çok küçük ne çok büyük. Ama ince ince doğramaya çalışın. Ve hemen tepsinin içine kanatlar, yani ikiye kestiğimiz ve tek kemikliler, çift kemikler hemen buraya. Yoğurt, ev yapımı yoğurt kullanıyorum. Herhangi bir yoğurt kullanabilirsiniz. Tamam mı? Bir yemek kaşığı yoğurt normalde 20 gram olduğuna göre bize 50 gram lazım. Yani şöyle 40, bir de buçuk yaptık mı? Yani 2,5 yemek kaşığı yaptığımız zaman 50 gram yoğurt olarak düşünün. Bir yemek kaşığı salça normalde 16 gram olduğuna göre bize de yarım kilo için 35 gram domates salçası gerektiğine göre, valla tam onların ölçüsüne göre yapıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı 16 gram, yani 32 gram diyelim o zaman. 2 yemek kaşığı domates salçası. Hardal normalde yemek yaparken, meze yaparken tat markasını kullanırsanız çok daha lezzetli bir ürün elde edersiniz. Şimdi bir yemek kaşığı hardal 10 gram olduğuna göre şöyle bize de 30 gram lazım. Böyle oranı böyle vermiş ama 2-3 yemek kaşığı hardal. Fakat ev yapımı hardal kullanmayın, yiyemezsiniz. Dijon hardalı kullanıyorsunuz. Eğer fırında yapacaksanız tereyağı kullanıyorsunuz. 500 gram için 35 gram tereyağı ihtiyacınız var. Yani bir yemek kaşığı tereyağı 15 gram olduğuna göre 2 yemek kaşığı tereyağı ihtiyacınız var. Eğer fırında yapacaksanız 2 yemek kaşığı tereyağı kullanıyorsunuz. Yok Koray, ben bunu ızgarada yapacağım diyorsanız zeytinyağı kullanıyorsunuz. 3 yemek kaşığı ben tereyağı ile birlikte orantılıyorum. Normalde tuzlamıştık ama biraz da tuzu ilave ediyorum. Yine de. Buraya kadar sadece bir de acı yapıyorsa yarım kiloda 150 gram acı sos ilave ediyor. Bana sorarsanız o kadar ilave etmeyin. Damak tadınıza göre ilave edin. Ben hiç etmiyorum çünkü acı yapmayacağım. Normalde tarifi bu kadar. İsteyen bu şekilde devam edebilir. İsteyen de benim gibi daha da lezzetlendirebilir. Eğer tavuk görüyorsanız tavuk, yumurta, patates gördüğünüz anda köri aklınıza gelsin. Yarım çay kaşığı köri. Bir kez daha söylüyorum. Bu baharatları ben ekliyorum. Birebir Ayaz'ın tarifini yapmak isteyen eklemesin. Çeyrek çay kaşığı karabiber. Bana sorarsanız kanat yapıyorsanız mutlaka olmazsa olmazı kırmızı toz biber. Şöyle 1,5 çay kaşığı. Salçayı tamamen yediriyoruz. Salça tamamen sıvı bir hale geliyor. Bu işin püf noktası bu. Şimdi burada o mübarek eller giriyor. Eller mi? Evet. Elimle, yani elimle. Resmen ovuyorum, görüyor musunuz kanadı? Resmen ovuyorum. Bütün sosun birbirine girdiğine emin olduktan sonra derinin altına, üstüne, yanına, sağına, soluna, İsterseniz döküm tavada da pişirebilirsiniz. Maymuncuk gibi kanat sosu, kanat marinesi tarifi. İsteyen zamanla yarım saat bekletsin. Daha sonra fırına kaldırsın. Izgara yapacak olanlar da en az 2 saat bekletsin. Bu hemen fırına. 200 derece 60 dakika. Duyuyor musunuz sesi? Cazır cazır. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Ama tabaklamadan önce şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. Şöyle bir bakalım mı? Şöyle yandı mandı diyenler olabilir şuraları siyah görünce. Fırına girdi. Of! Açın ağzınızı. Şunun şöyle bir tadına bakın bakalım. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız çok şık gözüküyor. Çok da güzel kokuyor. Michelangelo, Da Vinci, Picasso, Ali Koç kalkın ulan ya. Ustanız geldi. Daha sonra açıyorsunuz ağzınızı. Açın ağzınızı. Bir saniye. Yine kemiğinden tutuyorsun. Şöyle alıyorsun. İşte bu. Açın ağzınızı. Bir de şöyle tadına bakın bakalım. Pişti pişmeyecek. İsteyen salamura yapıp sosla birlikte deneyebilir. İsteyen sadece sosu yapıp deneyebilir. İzleyip abone olmayı vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Bir vampirin tariften bildirdim. Zamanım doluyor. Güneşe çıkamıyoruz biliyorsunuz vampirler olarak. Hepimize yeni sağlık. Benim gibi vampirseniz hepimizin eline sağlık.